Anunnakiler kimdir? Sümer mitolojisinde gökyüzünden geldikleri söylenen bu tanrılar, insanlara medeniyeti, yazıyı ve bilimi öğretmiş varlıklar olarak kabul ediliyor. Ancak bazı teoriler onların sadece mitolojik figürler değil, dünya dışı bir uygarlığın temsilcileri olduğunu iddia ediyor. Peki gerçekten gelişmiş bir toplum muydu? Yoksa sadece bir efsane mi? Bu videoda Anunnakilerin gizemlerini ve insanlık üzerindeki etkilerini araştıracağız. Anunnakiler, Sümer mitolojisinde gökyüzü tanrısı Anun'un soyundan gelen tanrılar ve tanrıçalar olarak tanımlanan varlıklardır. Anunnaki kelimesi, Sümerce'de Anun'un çocukları anlamına gelmekte. Anu, Sümer kozmolojisinde göklerin tanrısı ve tanrıların kralı olarak kabul edilir. Sümerler, bu tanrılar panteonunu, Mezopotamya uygarlığının en eski mitolojilerinden biri olan Enuma-Elish adlı yaratılış destanında detaylandırmışlardır. Anunnakiler, Sümer'de olduğu gibi Babil, Asur ve Akkad mitolojisinde de önemli bir yer tutar. Onlar, insanlara medeniyeti, yasaları, tarımı ve yazıyı getiren tanrılar olarak bilinir. Bazı yorumcular, Anunnakilerin sadece mitolojik bir kavram olmadığını, aslında dünya dışı bir uygarlığın yeryüzüne gönderdiği gelişmiş varlıklar olduğunu öne sürmektedir. Sümer mitolojisinde, Anunnakilerin gökyüzünde bir konseyde bulunduklarına ve dünyadaki olayları yönettiklerine inanılır. Enlil, Enki, Ninhursak ve Nanna gibi büyük tanrılar bu grubun en önemli üyeleri arasında sayılır. Enlil, tanrılar arasında en güçlü olanlardan biridir ve yeryüzünün düzeninden sorumludur. Enki ise bilgelik tanrısıdır ve insanlığa bilim, mühendislik ve zanaat gibi becerileri öğreten tanrı olarak kabul edilir. Anunnakiler, yeraltı dünyasında adaleti ve düzeni sağlamaktan da sorumluydular. Bu tanrılar, insanları gözeten ve koruyan bir varlık olarak kabul edilmiş, aynı zamanda insanların kurallara uymalarını sağlayan ilahi varlıklar olarak da betimlenmiştir. Anunnakilerin dünya dışı varlıklar olabileceği fikri, Zecharia Sitchin gibi araştırmacıların yorumları ile popülerlik kazanmıştır. Sitchin, Anunnakilerin Nibiru adında bir gezegenden geldiğini ve insanları genetik mühendislikle geliştirdiğini öne sürmüştür. Sitchin'in teorisine göre Anunnakiler dünya dışı bir ırktı ve altın madenciliği için dünya ile ilgilenmişlerdi. Bu teoriler, Sümer tabletlerindeki bazı yorumların yanlış veya abartılı okunmasına dayansa da geniş bir kitle bulmuştur. Sitchin, Sümer mitolojisinde anlatılanların sembolik değil, tarihsel bir gerçek olduğunu savunur. Bu hipoteze göre Anunnakiler, yaklaşık 450 bin yıl önce dünyaya inmiş ve insanların ilkel formlarını genetik olarak manipüle ederek Homo sapiens'i yaratmışlardır. Ancak bu teori, akademik çevreler tarafından kabul görmemektedir. Çünkü bilimsel bulgularla örtüşmez. Sümer mitolojisinde Anunnakiler, insanlığa bir dizi teknolojik ve kültürel katkı sağlamışlardır. Bu mitolojide anlatılanlara göre, yazı, takvim, tarım, şehircilik ve yasalar Anunnakiler tarafından insanlara öğretilmiştir. Özellikle Enki'nin insanlığa bilimsel bilgi ve teknolojiyi sunduğu söylenir. Bu nedenle Sümerler, Anunnakileri bilgelik ve ilerlemenin tanrıları olarak yüceltmişlerdir. Ancak Anunnakilerin insanlarla olan ilişkisi sadece olumlu olmamıştır. Mitolojide, Anunnakilerin bazen insanlara karşı sert ve acımasız olduğu da anlatılır. Sümer mitlerinde, insanlar tanrıların hoşnutsuzluğuna uğradığında doğal felaketler ve hastalıklar gönderdikleri anlatılır. Bu, tanrıların öfkesinin insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerine dair birçok anlatının temelini oluşturur. Anunnakilerin dünya dışı bir uygarlık olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu görüşe göre, Sümer mitolojisinde anlatılan gelişmiş teknolojiler, bu varlıkların dünya dışı kökenli olduklarını gösteren kanıtlar olabilir. Özellikle eski uygarlıkların bazı yapılarının ve teknolojilerinin o dönemdeki insanların bilgi ve becerilerini aşan bir seviyede olduğu savunulur. Mısır piramitleri, Stonehenge ve Nazca çizgileri gibi yapıların Anunnakiler tarafından inşa edildiği veya onların rehberliğinde yapıldığı teorileri popüler kültürde sıkça dile getirilmiştir. Bu görüşlerin büyük bir kısmı bilimsel temelden yoksundur. Çoğu tarihçi ve arkeolog, Anunnakilerin dünya dışı varlıklar olduğuna dair hiçbir somut kanıt olmadığını savunur. Sümer mitolojisinde anlatılanların
dönem insanlarının doğal olayları açıklama ve kozmolojik düzeni anlamlandırma çabalarının bir ürünü olduğunu belirtirler. Mitolojilerin sembolik anlamlar içerdiği, tanrıların ve mitolojik figürlerin insanlık tarihindeki gelişmelerin birer yansıması olduğu düşünülür. Sümer tabletlerinin bilimsel ve arkeolojik incelemeleri, Anunnakilerin gerçek anlamda var olmuş gelişmiş bir uygarlık olmadığını, aksine dönemin mitolojik inançlarının bir parçası olduklarını gösteriyor. 20. yüzyılda Sümer mitolojisinin dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilmesi, büyük ölçüde popüler kitaplar ve teorilerden kaynaklanmıştır. Özellikle Zekariya Sitchin'in 12. Gezegen adlı kitabı, bu düşünceyi yaygınlaştırmıştır. Ancak akademik çevreler, Sitchin'in Sümer tabletlerini yanlış yorumladığını ve yaptığı çıkarımların bilimsel geçerliliği olmadığını öne sürmektedir. Bilimsel çalışmalar, Sümerlerin gerçekten de oldukça ileri bir medeniyet olduğunu, yazı sistemini icat ettiklerini ve karmaşık bir toplumsal düzen kurduklarını doğruluyor. Ancak bu gelişmişlik düzeyi, dünya dışı varlıklarla açıklanacak kadar sıra dışı değil. Sümerlerin dini inançları ve kozmolojisi, Mezopotamya'daki diğer kültürlerle benzerlik gösterir ve bu mitolojilerin temel amacı, insanın yaşamını ve doğadaki olayları anlamlandırmaktır. Mısır mitolojisinde, tanrılar genellikle doğa güçleriyle ve krallık düzeniyle ilişkilendirilir. Örneğin, Osiris, ölüm ve yeniden doğuş tanrısı olarak, Anunnakilerin yeraltı dünyasındaki görevlerine benzer bir rol üstlenir. Ra, güneş tanrısı ve göksel düzenin koruyucusu olarak, Anu ve Enlil'in görevlerine paralel bir role sahiptir. Anunnakiler, Mısır tanrıları gibi, dünya düzenini koruyan ve insanlığı yönlendiren varlıklar olarak kabul edilirler. Yunan mitolojisinde, Titanlar ve Olimpos tanrıları, Anunnakilere benzer şekilde evrenin düzenini kuran ve koruyan varlıklardır. Kronos ve Zeus gibi figürler, Anunnakilerin kozmik düzeni sağlama rollerini yansıtır. Ayrıca, Prometheus'un insanlara ateşi getirmesi, Enki'nin insanlığa medeniyeti öğretmesine benzer. Yunan tanrıları gibi, Anunnakiler de insanlar üzerindeki etkileri ve dünya düzenindeki rolleriyle öne çıkarlar. Anunnakiler, Mezopotamya'nın antik mitolojilerinde önemli bir yer tutar ve Sümer, Babil ve Asur tanrılarıyla güçlü bağlantılar kurarlar. Onlar, gökyüzünden yeryüzüne inmiş tanrılar olarak, dünya düzenini kuran, koruyan ve insanlığa rehberlik varlıklar olarak tasvir edilirler. Anunnakiler, diğer antik medeniyetlerin tanrılarıyla karşılaştırıldığında, kozmik ve dünyevi düzenin korunmasında benzer roller üstlenirler. Anunnakilerin diğer tanrılarla olan ilişkileri, onların mitolojik ve kültürel evrimini ve insanlık tarihindeki kalıcı etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Anunnakiler, Mezopotamya mitolojisinde göksel varlıklar olarak önemli roller üstlenmişlerdir. Sümer, Babil ve Asur mitolojilerinde dünya düzenini kuran, koruyan ve insanlığa çeşitli alanlarda rehberlik eden tanrılar olarak tasvir edilmişlerdir. Anunnakilerin görevleri, hem kozmik düzenin hem de insan toplumlarının dengede tutulmasıyla ilgilidir. En temel görevlerinden biri, kozmik düzenin sağlanmasıdır. Sümer mitolojisinde, Anunnakiler, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki düzeni korumakta sorumludurlar. Bu görev, Tanrı Anu'nun rehberliğinde gerçekleştirilir. Anu, gökyüzünün hükümdarı olarak, Anunnakileri dünya düzenini sağlamaları için görevlendirir. Enlil'in liderliğinde, Anunnakiler, doğal güçleri kontrol eder ve evrenin dengesini korur. Dünya üzerindeki düzenin kurulması da Anunnakilerin önemli görevlerinden biridir. Enlil, dünya düzenini kuran ve yöneten tanrı olarak Anunnakileri yeryüzüne gönderir. Onlar, dünyanın dört bir yanında şehirler inşa eder, tarım alanları kurar ve insan topluluklarını organize eder. Sümer metinlerinde, Anunnakilerin bu görevleri nasıl yerine getirdikleri detaylı bir şekilde anlatılır. Enki, bilgelik tanrısı olarak, bu süreçte önemli bir rol oynar ve Anunnakilere rehberlik eder. Anunnakilerin bir diğer önemli görevi, insanlığa medeniyetin temel bilgilerini öğretmektir. Sümer mitolojisinde, Enki'nin liderliğinde, Anunnakiler, insanlara tarım, yazı, sanat ve mimarlık gibi alanlarda bilgi aktarırlar. Bu, insanlık tarihinin en erken dönemlerinde medeniyetin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlar. Anunnakiler, Sümer şehir devletlerinin gelişiminde ve kültürel ilerlemelerinde kritik bir rol oynamışlardır. Anunnakiler, Mezopotamya sanatında ve mimarisinde geniş yer bulmuşlardır. Tapınak duvarlarına oyulmuş kabartmalarda, mühürlerde ve heykellerde sıkça Anunnakilerin tasvirlerine rastlanır.
Zigguratlar gibi büyük dini yapılar, Anunnakilere adanmış ve onların gücünü sembolize yapılar olarak inşa edilmiştir. Bu yapılar, Anunnakilerin göksel güçlerini ve onların dünya üzerindeki ilahi düzenlerini yansıtır. Mezopotamya sanatında Anunnakiler genellikle büyük, güçlü figürler olarak, ellerinde sembolik nesnelerle tasvir edilirler, bu da onların ilahi ve kozmik güçlerini simgeler. Mezopotamya'da, Anunnakilere yönelik ritüeller ve ibadetler toplumun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Tapınaklarda gerçekleştirilen ritüeller, Anunnakilerin insanları olan korumasını ve iyiliklerini kazanmak amacıyla yapılırdı. Kurbanlar, adaklar ve dualar, Anunnakilerin ilahi güçlerini yatıştırmak ve onlardan bereket ve koruma dilemek için sunulurdu. Bu ritüeller, Anunnakilerin toplum üzerindeki etkisini ve onların ilahi düzenin koruyucuları olarak görüldüğünü yansıtır. Mezopotamya'nın tarihsel metinleri ve mitolojik anlatıları, Anunnakilerin antik toplumlarda nasıl algılandığını ve onların mitolojik rollerini ayrıntılı bir şekilde açıklar. Sümerlerin Kil tabletleri, Babil'in Enuma destanı ve Asur'un kraliyet yazıtları, Anunnakilerin göksel ve yeryüzü düzenlerini nasıl kurduklarını anlatır. Bu metinler, Anunnakilerin kozmik düzenin yaratıcıları olarak nasıl algılandığını ve onların toplum üzerindeki etkilerini tarihsel bir perspektiften keşfetmemizi sağlar. Dil bilimsel araştırmalar, Anunnakilerin antik Mezopotamya dillerindeki yerini ve onların isimlerinin modern dillere nasıl yansıdığını incelemektedir. Sümerce, Akadca ve Asurca gibi dillerde Anunnakilerle ilgili terimler ve isimler, bu tanrıların kültürel ve dini önemini yansıtır. Modern dilbilimciler, bu antik dillerdeki Anunnakilerle ilgili metinleri çözerek, onların mitolojik hikayelerini ve toplumsal rollerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Anunnakilerin isimlerinin ve hikayelerinin modern dillere ve kültürlere nasıl evrildiğini incelemek, onların mirasının ne kadar geniş ve etkili olduğunu gösterir. Bazı spekülatif teoriler, Anunnakilerin günümüzde de dünya üzerindeki etkilerini sürdürdüğünü öne sürer. Bu teorilere göre, Anunnakiler, gizli toplumlar veya dünya hükümetleri aracılığıyla insanlık üzerindeki kontrollerini devam ettirirler. Yeni dünya düzeni teorisi, Anunnakilerin antik dönemde başlattıkları ilahi düzeni modern dünyada da sürdürdüklerini iddia eder. Bu tür teoriler, Anunnakilerin gizemli ve güçlü figürler olarak modern dünyada nasıl algılandığını ve onların spekülatif tarih ve komplo teorilerinde nasıl yeniden canlandırıldığını gösterir. Sümer mitolojisinde önemli bir yer tutan, bilgelik ve medeniyetle ilişkilendirilen tanrılar, ancak dünya dışı bir uygarlık olduklarına dair iddialar, popüler kültürün bir ürünü olup bilimsel açıdan kabul görmemektedir. Sümer tabletlerinde anlatılanların sembolik ve mitolojik olduğu, insanlık tarihindeki gelişmeleri anlamlandırmak için oluşturulmuş bir kozmoloji olduğu düşünülmektedir. Anunnakilerle ilgili en büyük gizem, onların bu kadar büyük bir etki yaratabilmiş olmalarıdır. Çünkü Sümer mitolojisi ve Anunnaki figürleri, sadece Mezopotamya'yı değil, tüm insanlık tarihini etkileyen, önemli bir kültürel miras bırakmıştır.